Videomu izleyen herkese merhabalar. Ben Sibel Yalçın. Mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hazırlayacağımız lezzet spiral kütük pasta. Sevdiklerinizle paylaşacağınız hem görüntüsü hem de lezzetiyle nefis bir kütük pasta hazırlayacağız. 5 tane toplamda yumurtamız var. 2 tane bütün yumurta, 3 tane de yumurtanın sarısını, yarım çay bardağı klasik çay bardağıyla yarım çay bardağı toz şekerle birlikte mikserle iyice karıştırıyoruz. Burada mutlaka yumurtaların oda sıcaklığında olması gerekiyor. Mikserle şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Şeker eridikten sonra yine klasik çay bardağıyla 2 çay bardağı un, yarım çay kaşığı kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı eleyerek karışıma ilave ediyoruz. Eledikten sonra bir çırpma teliyle un kaybolana kadar tüm malzemeyi karıştırıyoruz. Un kayboldu. İçerisine yarım çay bardağı sıcak su ilave edip su karışımın içerisinde kaybolana kadar yine karıştırıyoruz. Şimdi yumurta aklarımızı hazırlayacağız. Bunun içinde 1 çay bardağı toz şekerimiz var. Önce biraz yumurta akını karıştıralım. Daha sonra 3 seferde, bir kerede toz şekeri ilave etmiyoruz. 3 seferde karıştıra karıştıra toz şekeri yumurta akına ilave edeceğiz. Son toz şekeri de ilave ettikten sonra tamamen tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar veya krem şanti kıvamına gelene kadar karıştırma işlemine, mikserle karıştırma işlemine devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi karışım hazır, yere düşmüyor. Havaya kaldırdığınızda yere düşmeyecek, kalıp gibi kalacak yumurta akı. Yumurta sarılarımızı karıştırmıştık. Yumurta akımız da hazır. Şimdi yumurta akından yine 2-3 seferde alarak birden hepsine yumurta akını boşaltmıyoruz. 2-3 seferde yumurta sarılarına videoda gördüğünüz gibi daireler çizerek yumurta akını söndürmeden yavaş yavaş. Ben burada videoyu hızlandırdım. Siz böyle hızlı hızlı yapmayın. Yavaş yavaş yumurta akı ve yumurta sarılarını yumurta akını söndürmeden birbiriyle buluşturun. Hamurumuz hazır. Tepsimin içerisine yağlı kağıt serdim ve karışımı içerisine boşaltıyorum. Hazırladığınız hamur size az görünebilir ama zaten kalın bir kek hazırlamıyoruz. İnce bir kek olacak. Burada tek püf noktası tepsiye eşit bir şekilde yayılması. Yani bir tarafı kalın, bir tarafı ince olmaması gerekiyor. O yüzden yavaş yavaş hamuru da söndürmeden, çok bastırmadan hamurun üzerine spatula ile tepsimizin her tarafına eşit bir şekilde hamuru yayıp 2-3 seferde tepsiyi tezgaha vurduktan sonra önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında, benim fırınımda 13 dakikada pişti. Videoda gördüğünüz rengi alana kadar fırınınızda pişirin. Fırından çıkardıktan sonra sıcağıyla şöyle bir rulo yapıp açın hamuru. Daha sonra da hamuru ters çevirip yağlı kağıdı üzerinden çıkarın. Ben tekrar rulo yapıyorum. Daha sonra rulo yaparken zorluk yaşamamak için, kırılma olmasın diye bir kez daha rulo yaptım ve incecik, çok ince bir şekilde kenarlarını kesiyoruz. Dar tarafı 30 santim. O yüzden de 6'şar santim olacak şekilde önce bıçakla iki başa çizikler attım. Daha sonra da cetvel yardımıyla boydan boya kestim. Benmar usulü çikolatayı erittim. Burada ister bitter, isterseniz de sütlü çikolata kullanabilirsiniz. Ve erittiğim çikolatayı spatula yardımıyla keklerin üzerine ince bir tabaka halinde sürüyorum. Bu sürme işleminden sonra mutlaka bekleterek çikolatanın soğumasını ve donmasını bekleyin. Ondan sonra üzerine kestane marmelatını sürebilirsiniz. Eğer soğumasını, donmasını beklemezseniz kestane marmelatı ile çikolata birbirine karışıyor.
Çikolatanın donmasını bekledikten sonra kestane marmelatından parçalar halinde kekin üzerine koyun. Ondan sonra tekrar spatula yardımıyla düzgün bir şekilde yayın. Burada kestane marmelatının tarifi için sağ üst köşeye bir link bırakıyorum. Oradan marmelatın nasıl hazırlandığını da bulabilirsiniz. İlk parçayı rulo yaptım. Bunu servis edeceğim tabağın içerisine aldıktan sonra diğer parçaları da yapışacak şekilde, birbirine iyice yapışacak şekilde hafif böyle bastıra bastıra, sıkıştıra sıkıştıra ve her hamur diğerinin ucuna gelecek şekilde spiral halinde yerleştiriyorum. Ta ki bütün kek bitene kadar. Eğer isterseniz burada daha yüksek bir pasta yapmak isterseniz hamuru 10'ar santim olarak 3'e bölerek de hazırlayabilirsiniz. Ben ilk pasta denememde bu şekilde yapmıştım. 10 santim olarak 3 tane dar uzun kek elde ettim. Ama daha sonra pasta bana çok küçük gibi göründü. Yani 14-15 santimlik bir pasta elde ettim. Çok emin olamadığım için bu görmüş olduğunuz ikinci pastayı yaptım ama diğer pastada 6 kişiye rahat rahat bol bol yetiyor. Eğer isterseniz 6 kişi için bu pastayı hazırlıyorsanız 5 yerine 3'e bölerek de bir pasta elde edebilirsiniz. Bunu da dipnot olarak sizlere söylemek istedim. 2 paket kakaolu krem şanti var. Bunu da 150 mililitrelik 125 de kullanabilirsiniz. Çünkü benim hazırladığımdan biraz kaldı krem şanti. Ben 150 mililitrelik soğuk sütle iyice karıştırdım. Karışım hazır olduğunda da içerisine bir paket çikolatayı benmari usulü olarak eritip ilave ettim. Yine burada da ister sütlü isterseniz de bitter çikolata kullanabilirsiniz. Çikolatayı ekledikten sonra da tüm malzemeyi yine mikserle karıştırıyorum. Krema sıkma torbasının içerisine krem şantiyi aldım ve kekin etrafı boyunca aşağıdan yukarı olacak şekilde krem şantiyi sıkıyoruz. Tamamen etrafını çevreleyecek sıkmış olduğumuz krem şanti hiç boşluk kalmayacak şekilde tamamen hazırlamış olduğumuz pastanın etrafını kaplayacak. Krem şantiyi sıktım. Hemen şekil verme aşamasına geçebilirim. Eğer burada dolaba kaldırır ve krem şantiyi dondurursanız şekil vermeniz zorlaşır. O yüzden kremayı sıktıktan sonra şekil verme aşamasını yapıp daha sonra buzdolabına kaldırın. Bir spatula ucuyla veya keskin olmayan, özellikle kahvaltı bıçağı gibi ucu yuvarlak olan bir bıçakla bu şekil verme aşamasını yapabilirsiniz. Ara ara kullandığınız spatulayı sıyırın veya bir suya batırın, havlu kağıtla temizleyin. Çünkü bir süre sonra üzerine krem şanti yapıştığı için şekil vereceğiniz yeri bozmaya başlıyor. O yüzden ara ara temizlemeyi, spatulayı unutmayın. Zaman zaman yukarıdan aşağı, zaman zaman da aşağıdan yukarı krem şantiye ağaç gövdesi şekli vermeye çalışıyoruz. Krem şantiye ağaç gövdesi şekil verme işlemi bittikten sonra pastayı buzdolabına kaldırıyorum. Pastanızın kek kısmı kurumasın diye bir fanusun içerisine koyarak, kek fanusunun içerisine koyarak ben buzdolabına kaldırdım. Şeker hamuruyla şekiller hazırlayacağız. Beyaz şeker hamuru aldım. İlk etapta şeker hamuru çok serttir ama elinizle oynadıkça şeker hamuru yumuşayacak. 2 yağlı kağıt arasında iki tarafına da cetvel koyarak eşit kalınlıkta açabilmek için merdane ile hamuru açtım. Kar tanesi kalıplarını kullanarak da gördüğünüz gibi şeker hamuruyla şekiller hazırladım. Kullandığınız kalıbı da ara ara bir pudra şekerine veya nişastaya batırmayı unutmayın. Bir süre sonra şeker hamurunun ıslaklığıyla şekil kalıptan çıkmamaya başlıyor. Buna engel olmak için de ara ara pudra şekerine, nişastaya veya una kalıbı batırın. Bir tepsiye veya bir tabağa alarak şeker hamurlarını en az 24 saat kuruması için açıkta beklettim. Zaten pasta hazırladığım zaman aynı gün servis etmiyorum. Mutlaka servisten bir gün önce pastayı hazırlıyorum. Pasta daha lezzetli oluyor. En sonunda da şeker hamurlarıyla süsleyerek servis ediyorum. Sağına soluna bazı yerlerine de kar görüntüsü vermek için Hindistan cevizi serpiştirdim bazı köşelerine. Daha sonra şeker hamurlarını dilediğim yerlere koydum. Çok lezzetli, nefis bir pasta ortaya çıktı. Spiral kütük pastayı yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Umuyorum 2021 yılı
sevdiklerinizle, sağlıkla, mutluluk ve huzurla geçer. Sevgiyle kalın.